Volçan Voyvoda'nın ilk meskeni. Tonlarca altınları olduğundan bahsedilen, Volçan Voyvoda'nın ilk meskeni kuşkusuz Istranca Dağları'dır. Bu dağlar Trakya'nın Karadeniz kıyılarından başlayıp, bir ucu İstanbul, diğer ucu Bulgaristan'a kadar dayanır. Uzunluğu ortalama 300 kilometrelik dağ zincirinden oluşur. Resimdeki mağaralar Bulgaristan bölgesindedir. Volçan'ın bu mağarada ortalama 7 yıl yaşadığı, daha sonra, Sakar-Istranca dağları arasında bulunan, Tunca Nehri'ni takip ederek, şimdiki Bulgaristan topraklarından ayrılıp, Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Türk topraklarına giriş yapmıştır. Tunca Nehri Edirne'de Meriç Nehri ile birleştiğini hatırlatalım. Tabi o dönemde Bulgar-Türk yok, tamamı Osmanlı topraklarıdır. Bulgar kaynaklarına göre, Volçan altınların çoğunu bu göçle birlikte yanında götürdüğü iddia edilmektedir. Altın miktarı tam olarak 6 ton olarak kaynaklarda belirtilmiş. Bu rakam Türkiye'deki Volçan hikayelerinde 436 ton olarak yazılmış ve inandırılmıştır. Bana göre tamamen yalan. Doğrusu 6 ton olabilir. Ayrıca Volçan tüm altınları eşkıyalıkla kazanmadı. Osmanlı kervanlarından ele geçirdiği altınlar oldukça fazla, fakat Volçan eşkıyalık dışında bağış paraları da topladığını bilmekte fayda var. Bu para Bulgaristan'ın bağımsızlığı için Bulgarlardan toplanıyordu. Kısacası Bulgarlardan bağış, Osmanlı kervanlarını soyarak elde edilmiş, tonlarca altını vardı. Bununla beraber, Volçan'ın define bulduğu da, rivayetler arasında yerini almıştır. Yunan Stavros'un elindeki, Roma haritasını takip ederek 111 adet Roma külçesi bulduğu söylenmektedir. Her külçe 2 kişinin kaldırabileceği ağırlıktadır. Volçan'ın ilk meskeni 7 yıl yaşadığı mağara. Bu mağaranın içinde, yaralı eşkıyalar için doktor odası bile varmış. Sene 1828. 20 yıl önce, Volçan İstanbul'dan Selanik'e vapur yolculuğu sırasında, yaşlı Yunan Stavros ile tanışır. Yaşlı adam, Volçan'a Balkan dağlarını Troyan geçidine kadar ne kadar tanırsın diye sormuş. Volçan avucumun içinden daha çok demiş. Yaşlı Stavros, o zaman elinde Perslere ait bir harita olduğunu ve bir oda içinde yüklü miktarda hazine olduğundan bahsetmiş. Volçan yaşlı adamın bilgilerine ve doğru söylediğine inanarak kalkıp buraya, Balkan dağlarına, gelmişler. Aramaya baharda başlayıp, Eylül ayında hazinenin saklı olduğu odayı bulmuşlar. İçeride 193 külçe altın, her biri 15 kilo. Daha sonra yaşlı Stavros, Volçan'a, Yer ve Suat Paşa'nın hazinelerini, satın almak için, Yunanistan'a dönmek istediğini söylemiş. Ama Volçan hazinenin bölünmesine izin vermemiş. Oracıkta yaşlı Stavros'u öldürmüş. Mezarında, başının üzerinde 2 karış büyüklüğünde haç ve 2'ye ayrılmış külçe altın hala durmaktadır. Mezarı, Roma lejyonlarının konaklama yaptığı yerin çatağındadır. Bu yeri Volçan yaşlı adamdan öğrenmiş. Oradaki derin kuyu ve içindeki altın tozları. Külçelerin yapıldığı altın çıkarıldığı maden. Ama kuyuda araştırma yapmamışlar. Sonra Volçan bu hazine ile çetesinin elemanlarını toplamış. Daha sonraları beni de çeteye aldı. Sonra birçok hazine alıp, Osmanlı kervanları basılmış, çiftlikleri bastık. Ve yüklü miktarda altın ve benzeri şeyler elde ettik. Yemin ederim ki, Volçan'ın anlattığı, her birini tek tek ellerimle saydım ve kapının sol yanında bulunan raflara dizdim. Ben Rusçuklu papaz Martin. Eşkıya belgelerinde kadın. İşaretimiz mağaradan 170 adım güneye doğru büyük kayanın yan kısmında bir kadın bakraçla su taşır vaziyettedir. Bu kadının önünde 3 basamak işareti, ikinci basamakta bu kadının saç delikleri oyulmuş vaziyette ise burada yüklü miktarda eşkıya parası vardır. Kaplumbağanın baktığı yönde delikte bakraç tutan kadın figürü varsa, bu da eşkıya parası olup çevre iyice araştırılmalıdır. Domuzların istikametinde tepeye doğru 2 güneş ve de bir yarım ay resmi, 2 güneşin arası 135 adım. Ve de bu arada bir başka kayada bir genç kadın resmi varsa, kadına yakın yerde yüklü miktarda hazine vardır. Kayalıkta harici bir taş üzerine, bir kadın elinde bir çocuk taşır hamama gider şekilde yapılmış kabartma bir resim vardır.
Kadının karnını oyuk, kadının kucağında da bir çocuk vardır. Çocuğun içinde 380 adet Bulgar altını vardır. Bu çocuğun da diğerindeki gibi kıç tarafından kırılarak parası alın. Kadının elinde asa varsa muhtemelen asanın ucunda haç işareti vardır. Bu kadın kilise mahzen giriş kapısına bakar, kadın yanında güneş, çocuk ya da başka bir insan figürü varsa bu meblağ çok yakında demektir. 6 ila 7 metre önünde araştırma yapılmalıdır. Kadın kaya yontma değil de alçı ile yapılmışsa burası kilisedir. Kilise eşyalarına çok yakın yerdesiniz demektir. Çıplak kadın define işareti. Diğer görüşlerim ise karışık çizilmiş ya da kabartma resim ya da figür topluluğu içinde çıplak kadın varsa kraliçe veya prenses mezarıdır. Kabartma mermerdeki çıplak kadın ekseriyetle yanında ikinci bir figür taşır, bu beline sarılmış ya da omuzundan sarkan bir yılan olabilir. Bu takdirde hem mezar hem de çok önemli bir hazineyi işaret etmektedir. Elinde meşale tutan kadın resminin yanında ikinci işaretler gerekir. Bu bir mağaranın ya da büyük odaların işaretidir. Çift meşale iki ayrı yerdeki hazine olduğu gibi hem para hem mücevher zihniyet eşyası demektir. Ancak meşgaleli kadın yön arar, emaneti olduğu yerde aramamak lazımdır. Kadın figüründe önemli olan iki husus vardır. Birinci, kadının bakış istikameti, ikinci, kadının eli veya elleridir. Kadının el yapısını sağlıklı incelemek malı almamızda önemli rol oynar. Hamile kadın. Bazı kişiler hamile kadının karnında altın olduğunu düşünerek kadının karnını kırar, bunu cahil defineciler yapar. Siz olun, böyle bir hata yapmayın, kadının baktığı yer çok önemlidir. Direkt gömüye baktığı olduğu gibi size ikinci işareti de gösterebilir. Kadın gömüleri normalden çok fazla olup bir insanın 7 sülalesine yetecek kadar altınları vardır. Özellikle kilise çevresinde bulunan kadın figürleri kayaya resim şeklinde tasarlanmıştır. Buradaki kadının elinde bulunan asa ve gözleri bize emanetin yerini söyler. Kadın kucağında çocuk varsa bu hamama gider vaziyeti anlatır. Buradaki kadının arka ayağı yüklü miktarda hazineyi gösterir şekilde şifrelenmiştir. Başka bir görüş, kadın figürleri ister çıplak ister kabartma ister oyma isterse resim olsun hiç fark etmez. Öncelik kadının baktığı yöndür. Varsa elleri ya da elinde tuttuğu asa, haç, kitap, onlara dikkat edilir. Bölgede çocuk resmi olma ihtimali mutlaka vardır. Kadın çocuğa dönüktür ama gözleri başka yere bakar. Kadının baktığı yere git, oradan kadına bak. İki sevgili gibi göz göze geldiğiniz yer çok önemlidir. Tam olarak bakıştığınız yer definenin olduğu yerdir. Bu bazen müjdede olabilir. Kadının yönü başka yerdedir fakat gözü arkada kalmışsa bu gittiğini ve gözünün arkada kaldığını anlatır. Buradaki para az ise muhtemelen müjdedir. Gerçek parayı götürüyor demektir. Asıl para kadının gittiği yönde araştırılmalı. Geçmiş zaman gizemli olaylar ile doludur. Dünyanın en ünlü defineleri gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştur. Bu hazinelerin kayıtları, çizim ve resimleri elimizdedir ve kendi varlıklarını kanıtlamaktadır. Çalıntı, kayıp ya da bilerek gizli tutulsalar da bu hazineler hep aranmaktadır. Bu definelerin en ünlüsü, ahit sandığı. Baba Vanga'nın ahit sandığı hakkında söyledikleri çok önemli ve gizlidir. Eski İsrailliler için ahit sandığı dünyadaki en kutsal şeydi. İncil'e göre Yahudilerin ana objesi olan bu oymalı sandık, 112 santimetre uzunluğunda, 66 santimetre genişliğinde ve 66 santimetre yüksekliğindeki bu sandık artistik altın bir kenar süsü ile tasarlanmış. Sandık aralarında 10 emirin yer aldığı iki taşın da olduğu kutsal emanetleri saklamak göreviyle kullanılırdı. Tarihsel ve dinsel bir hazine olan bu parçanın değeri paha biçilemiyor. Milattan önce 607 yılında, İsrail Krallığı'nın başkenti Yuda, Babilliler tarafından kuşatılıp fethedilmişti. 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü bu katliamda ahit sandığı kaybolmuş, bir daha da bulunamamıştır. Ünlü Bulgar kahin Baba Vanga, 2020 ila 2030 yılları arasında ahit sandığı definesinin bulunacağına işaret ediyor. Ahit'in Osmanlı topraklarında olduğunu ve sandığın defineciler tarafından bulunacağı kehaneti öne sürüyor. Baba Vanga'yı araştırdığımızda çoğu kehanetin gerçekleştiğini görürüz. Osmanlı topraklarının ele alacak olursak çok geniş bir coğrafyayı araştırmamız lazım. Ama Baba Vanga'nın bu kehanette bulunduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Yani büyük ihtimal ahit definesi Türkiye'de. Bana göre bulan defineci kardeşlerim muhtemelen ahitin değerini bilemeyecek ve değerinin altında bir fiyata elden çıkaracak. Söylediğim gibi, ahit sandığı 112 santimetre uzunluğunda, 66 santimetre genişliğinde.
ve 66 santimetre yüksekliğinde altın bir kemer süsü ile tasarlanmış, geçenlerde haberlerde gördüm, Gaziantep'in köylerinden bir camide Roma döneme ait lahit mezarın kapağını musalla taşı yapmışlar, köylüler bu taşı köyün 800 metre uzağında bulduklarını söylemişler. Vatanımız her yönden zengin bir coğrafya ve tarihte bu topraklarda yaşamış birçok medeniyet var. Kim bilir belki de bu gizemli defineyi bulacak kişi sizsinizdir, rızkınız bol olsun.